Herkese merhabalar, Güzelse'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber temel beden kalıbı çıkaracağız. Çıkaracağımız kalıbımızı hem seri üretim için hem de haute couture çalışmalarınız için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Siz de biliyorsunuz ki kalıbımızı en iyi şekilde oturtabilmemiz için ilk olarak ölçülerimizi en doğru biçimde almamız gerekir. Ölçülerimizi ne kadar doğru alırsak kalıbımız o denli sağlıklı olacaktır. Bu konuyla ilgili merak ettikleriniz varsa oynatma listemizden ya da kartlarımızdan beden ölçüleri nasıl alınır videomuzu izleyebilirsiniz. Bugünkü kalıbımızda ben standart ölçülerde 38 beden çalışacağım. Fakat benim kalıbım 0'a 0 oturan bir kalıp değil de artı 4 bolluklu bir kalıp olacak. Bu nedenle burada gördüğünüz gibi göğüs ve bel ölçüme artı 4 santim ekleyeceğim. Hesaplamalarımı ve formüllerimi bu artı 4 bolluklu ölçüler üzerinden yapacağım. Buradaki bütün ayrıntıları anlatıp videoyu uzatmak istemiyorum. Siz bu bölümde videoyu durdurup buradaki notlara göre hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. Ben formülleri ve hesaplamaları yeri geldiğinde akış içinde sizlerle yeniden paylaşacağım zaten. Kalıbımızı çıkartmak için göğüs çevremizin yarısı ve arka uzunluğumuz kadar bir dikdörtgen çiziyoruz. Bu dikdörtgenimizin köşelerini A, B, C ve D olarak harflendiriyoruz. İlk olarak bu dikdörtgenimizi yatay bir şekilde tam ortadan ikiye ayırıyoruz ve göğüs hattımızı belirliyoruz. Daha sonra dikdörtgenimizin ikinci parçasını yani alt parçasını dikey olarak tam ortadan ikiye kesiyoruz. Fakat bu ikiye kestiğimiz çizgi bizim için bir referans çizgisi. Asıl çizgimizi bu yatay hattımızdan 2,5 mm sağa kaydırarak alıyoruz. Bu 2,5 milimlik kaydırma payı bizim ön bedenimizin göğüs farkı için aldığımız bir pay. Bu payı kalıbımızda oluşturmazsak yan dikişimiz göğüsten kaynaklı öne kayma yapabilir. Bu payı kişinin göğüs genişliğine göre 7,5 milimetreye kadar çıkarabiliriz. Yani göğsümüz standartlardan ne kadar büyükse bu pay ona göre artabilir. Ya da bedeniniz çok büyük, oversize bir bedense, gittikçe büyüyorsa ona göre de bu payı artırabilirsiniz. Özellikle haute couture çalışmalarınızda bunu dikkate almanız sizin için iyi olacaktır. 2,5 milimlik kaymamızdan sonra ön ve arka bedenimizi ayırdığımız dikey hattımızı netledik. Geldik kol oyuntumuzu oturtacağımız kısma. Bunu yapabilmemiz için göğüs çevresini 94 santimi 8'e bölüyoruz. Ardından çıkan sonucu da tekrar 2'ye bölüyoruz. Bulduğumuz sonucu dikey hat çizgimizin sağına ve soluna işaretliyoruz. Burada gördüğünüz gibi çıkan sonuç 5,8'lik gibi küsürlü bir sayı çıkabilir. Siz bunu 6 santime tamamlayabilirsiniz. Ama haute couture çalışmalarınızda birebir kullanmanızı tavsiye ederim. Yani 6 santimi daha çok seri üretimlerde kullanın. Bireysel çalışmalarda değil. Bu işaretlerden yukarıya doğru 90 derecelik açılarımıza dikkat ederek dik çizgiler atıyoruz. Bu şekilde kol oyuntumuzu yerleştireceğimiz alanımızı yani koltuk genişliğimizi bulmuş oluyoruz. Koltuk genişliğimizi oluşturduktan sonra sıra geldi arka yakamızı ve ön yakamızı oturtmaya. Bunun için ilk olarak göğüs çevremizi yani 94 santimimizi 20'ye bölüyoruz. Çıkan sonuca da artı 3 ekliyoruz ve elimizde tabii ki yine küsuratlı bir sayı kalıyor 7,7 gibi. Bunu haute couture'de kişiye özel çalıştığınızda hiç değiştirmeyin ama seri üretimde 8'e tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde elde ettiğimiz yaka ölçümüzü ilk olarak arka orta çizgimizin en üst noktası olan B köşemizden içeriye doğru işaretliyoruz. İşaretlediğimiz bu noktadan yukarıya doğru 2 santimlik bir çizgi atıyoruz. Buraya da E noktası diyoruz ve arka yaka oyuntumuzu kavadoramızdan faydalanarak oluşturuyoruz. Daha sonra ön orta çizgimizin en üst noktasına yani A köşesine geliyoruz. Dikdörtgenimizin bu uç kısmından yukarıya doğru 3,5 santimlik bir çizgi atıyoruz. Buraya da F1 noktası adını veriyoruz. Burada arka yakamızdan 1,5 santim daha fazla çıkıyoruz. Bunun nedeni ön bedenimizin göğsümüzden kaynaklı
bir kaldırma payına ihtiyaç duyması. 3,5 santimlik dik çizgimizde attıktan sonra bu çizgimizden yani F1 noktamızdan içeriye doğru yaka ölçümüz olan 8 santimlik yatay bir hat uzatıyoruz. Buraya F2 noktası diyoruz. F2 noktasından aşağıya doğru 8 artı 1 santimlik yani 9 santimlik bir çizgi iniyoruz ve bu çizgiden ön ortaya doğru keskin bir dönüş yaparak G noktamızı elde ediyoruz. Bu alanda ön yaka oyuntumuzu oturtacak kendimize küçük bir dikdörtgen oluşturuyoruz. Ve kavadoramızdan faydalanarak ön yaka oyuntumuzu şekillendiriyoruz. Yakamız açıldığında bize sivrilik vermemesi için de ön ortadan 1-2 milimlik düz geçiş sağlamayı unutmuyoruz. Şimdi de yavaş yavaş göğüs pensimizi yerleştirmeye başlayalım. Bunun için ilk olarak küçük bir hesaplama yapıyoruz. 94 santimlik göğüs çevremizi 10'a bölüyoruz ve çıkan sonuca da artı 1 ekliyoruz. Bu diğer hesaplamalarımızda olduğu gibi küçük bir formül arkadaşlar. Yine sadece sizin beden ölçünüz değişecek. Geri kalan bütün hesaplamalar aynı olacak. Hesaplamalarımızdan 10,4 santimlik bir sonuç elde ettik. Şimdi bu ölçüyü yakamıza oturttuğumuz dikdörtgenimizin üst çizgisini yani F2 noktamızı uzatarak kalıbımıza yerleştireceğiz. Burada dikdörtgenimizin üst çizgisi 8 santimdi. Biz bu çizgiyi 10,4 santime uzatıyoruz. Böylece kendimize 2,4 santimlik bir çıkış elde ediyoruz. Bu çıkışımıza da H noktası diyoruz. Daha sonra H noktasından aşağıya doğru 90 derecelik açımıza dikkat ederek dik bir çizgi iniyoruz. Çizgimizi biraz uzun tutuyoruz ki göğüs yüksekliğimizle birbirlerini karşılayabilsinler. Çizgimizi attıktan sonra ön yaka ortamızın uç kısmından yani G noktamızdan başlayarak göğüs yüksekliğimiz olan 21 santimi bu çizgide kestiriyoruz. Bu noktayı J olarak adlandırıyoruz. Böylece pensimizin omzumuzdan göğsümüze doğru olan derinliğini bulmuş oluyoruz. Geldik pensimizin genişliğine. Ben bu kalıpta ortalama 5 santimlik bir pens oluşturacağım. Pensle ilgili de size yine ayrıca bir video hazırlayacağım. Çünkü bu konu bazen kafa karışıklığına neden olabiliyor. Eğer takipte kalırsanız ilerleyen günlerde bu videomuza da ulaşabilirsiniz. Dönelim pensimize. Pensimizin genişliğini sağlayabilmek için daha önce 10,4 santimden attığımız H noktamıza geliyoruz. Bu noktamızı düz bir şekilde 5 santim uzatıyoruz. Uzattığımız noktamıza K noktası diyoruz ve bu noktamızla pens derinliğimizi sağlayan J noktamızı cetvelimizle birleştiriyoruz. Böylece pensimizi yerleştirebileceğimiz Bermuda pens üçgenimizi oluşturmuş oluyoruz. Buradan koltuk genişliğimizi oluşturduğumuz bölüme geçiyoruz. Bu bölümü oluştururken yukarıya doğru çizdiğimiz sağ çizgimizi 3 eşit parçaya bölüyoruz ve üstteki parçayı oluşturan noktaya L adını veriyoruz. Bu noktadan sola doğru 90 derecelik açıyla kesik kesik yatay bir hat çekiyoruz. Bu hattı soldaki düz çizgimize temas edene kadar uzatıyoruz. Temas ettiği noktanın 2 santim yukarısına çıkarak M noktamızı atıyoruz. Burada 2 santim yukarı çıkmamızın sebebi arkadan öne doğru dönüşümüzü rahat bir şekilde sağlayabilmek. Burası önemli. M noktamızı işaretledikten sonra F2 noktamızla L noktamız arasına cetvelimizi yerleştiriyoruz ve kesik kesik çizgiler atıyoruz. Bu çizginin HJ ile kesiştiğini görüyoruz ve J noktası ile bu
kesişim noktasına kadar olan kısmı ölçüyoruz. Belirlediğimiz bu ölçüyü karşı çizgi olan JK çizgisinde de işaretliyoruz. Böylece pensimizin iki çizgisini de eşitlemiş oluyoruz. KJ uzantımızı attığımız pens noktamızı N olarak adlandırıyoruz. N adını verdiğimiz bu noktamızla L noktamız arasında da yine kesik kesik çizgilerle belirliyoruz. Burada pensimizin çizgilerini, derinliğini belirledik. Aynı zamanda ön omzumuzu oturtacağımız akışımızı oluşturduk. Fakat ön omzumuzu yerleştirebilmemiz için ilk olarak arka omzumuzu ortaya çıkartmamız gerekir. Bu nedenle M noktamızla E noktamız arasını cetvelimiz yardımıyla çiziyoruz. Bu çizgi arka yakamızdan arka kol evimize doğru uzanan omuz çizgimizi oluşturmamızı sağlayacak. Çizgimizi attıktan sonra denizci gönyemizi alıyoruz ve tam ortasındaki çizgiyi arka orta çizgimizle üst üste gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ve omuzdan omuza ölçümüzün yarısını yani 19,5 santimi ME çizgisinde kestirerek bir nokta atıyoruz. Yaka noktamız olan E noktası ile attığımız bu noktayı ölçüyoruz ve 12 santim olan arka omuz ölçümüzü buluyoruz. Arka omuz ölçümüz ortaya çıktığına göre artık ön omzumuzu da netleyebiliriz. Burada işimiz çok kolaylaşıyor çünkü daha önce ön omzumuzun gidiş hattını kesik kesik çizgilerle belirlemiştik. Bize sadece arka omuz ölçümüzü bu hatlara yerleştirmek kaldı. Bunun için ilk olarak F2'den HJ'ye uzanan hattı netliyoruz. Bu hatta X adını veriyoruz. X ile adlandırdığımız hattımızı cetvelimiz yardımıyla ölçüyoruz. 2,6 santim geliyor. X çizgimizi ölçtükten sonra pens genişliğimizi atlayarak N noktamıza geliyoruz ve cetvelimizi NL çizgisine oturtuyoruz. Burada cetvelinizi sıfırdan değil de 2,6 santimden N noktasına oturtursanız sizin için kolaylık olacaktır. 2,5 santimden oturttuğumuz cetvelimizle NL ekseninde 12 santimi buluyoruz. Ve bu çizgiyi netliyoruz. NL ekseninde netlediğimiz bu hatta Y adını veriyoruz. Burada da gördüğünüz gibi X ve Y pensimiz kapandığında birbirlerini tamamlayacak ve bize ön omzumuzu verecek. Ön omzumuz ve arka omzumuz ortaya çıktığına göre artık kol evimizi yani kavadoramızı çizebiliriz. Bunun için ilk olarak omuz başlarımızın olduğu yerlere gönyemizde 90 derecelik dik açıyı baz alarak bir miktar geçiş veriyoruz. Bu arka ve ön bedendeki birleşmenin muntazam olmasını ve dikişimizi yaparken birbirinin tamamlamasını sağlayacak. 90 derecelik küçük geçişlerimizden sonra koltuk genişliğimizi oturttuğumuz çizgiye geliyoruz. Ve bu çizginin 2-2,5 santim aşağısına gönyemizden faydalanarak yeni bir çizgi atıyoruz. Bu şekilde kol evimizi birazcık uzatmış oluyoruz. Burası bizim için mühim olan noktalardan bir tanesi. Çünkü bunu yaparak kalıbımızda kol altımıza rahatlama sağlıyoruz. Böylece kıyafetimizi dikip giydiğimizde kol altımızda bize rahatsızlık verecek bir durum söz konusu olmuyor. Ortalama olarak kumaşınızı da dikkate alırsanız 38 beden için 2-2,5 santim yeterli olacaktır. Fakat bu ölçü çalıştığınız bedene göre değişebilir. Biz 38 beden için 2-2,5 santim aldık. 36 beden için 1,5-2 santim alabilirsiniz. Ya da 40 beden için 2,5-3 santim alabilirsiniz. Kumaşınıza ve bedeninize göre bu ayarlamayı yapmanız size kalacak. Bu payı beden ölçünüz daraldıkça yarım santim kısabilir ya da beden ölçünüz genişledikçe yarım santim fazlalaştırabilirsiniz. Evet, önemli olan bu aşamayı da geçtikten sonra kol evimizi oluşturabiliriz. Kol evimizi oluştururken yumurta yandıran bir ovallik vermemiz kol evimizin düzgün olmasını sağlayacaktır. Kol evimiz de tamam olduğuna göre bel bölgemize geçelim. İlk olarak bel ölçümüzü 4'e bölüyoruz.
ve 18,5 santimi buluyoruz. Bu ölçümüze bir de 2 santimlik ön pens ölçümüzü ekliyoruz. Böylece ön belimizin genişliğini yani 20,5 santimi bulmuş oluyoruz. Bulduğumuz bu ölçüyü C'den içeriye doğru gelerek işaretliyoruz. Buraya da P noktası diyoruz. Bel genişliğimizi oturttuk. Şimdi pensimizi yerleştirelim. Pensimizi yerleştirmek için J noktasına geliyoruz. J noktasından aşağıya doğru çizgimizi uzatıyoruz. Çizgimizi bel çizgimizle buluşturuyoruz ve bu çizgimizin sağına ve soluna pens payımızı 1 santim 1 santim eşit olacak şekilde belirliyoruz. J noktamızdan 4 santim aşağıya işaret alıyoruz. Bu şekilde pensimizin tepe noktasını belirlemiş oluyoruz. Ön bedenimizin pensi hazır. Arka belimize geldik. Bunun için yine bel çevremizi 4'e bölüyoruz. Çıkan sonuca 2,5 santim arka pens payını ekliyoruz. Burada pens payımız önden yarım santim fazla. Bunun nedeni bel çukurumuzun olması. Bulduğumuz 21 santimlik ölçümüzü kalıbımızın D noktasından içeriye doğru yerleştirerek R noktamızı yani arka belimizi buluyoruz. D ve R noktalarının tam ortasını işaretlediğimizde ise belimizin ortasını bulmuş oluyoruz. Belimizin ortasından yukarıya doğru dik bir şekilde çizgi uzatıyoruz. Bu çizgimizi beden çizgimize 2 santim kala sonlandırıyoruz. Bel bölgemizden bu çizgimizin sağına ve soluna pens payımızı 2 eşit parça halinde dağıtıyoruz. Bu noktaları çizgimizin en üst ucu ile birleştirerek arka pensimizi de ortaya çıkarmış oluyoruz. Artık kalıbımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Bize sadece koltuk altımız ile belimizi birleştirmek kaldı. Bunun için ilk olarak rigamızı alıyoruz ve en az kavisli gelecek şekilde koltuk altımızı bel noktalarımız olan P ve R noktalarımızla birleştiriyoruz. Bel kavisimizi vererek beden kalıbımızı tamamlamış olduk. Temel beden kalıbımızı baz olarak çıkardık. Fakat bunu bir de kesime hazır hale getirmemiz gerekiyor. Bu nedenle ön ve arka bedenimizin kopyalarını alıyoruz. Bu kopyalarımızın etrafına denizci gönyemizden faydalanarak 1 santim dikiş payı veriyoruz. Dikiş paylarımızı verdikten sonra penslerimizi muntazam bir şekilde katlayarak iğneliyoruz. Yan dikişimizin olduğu kısımda ve penslerimizin olduğu kısımda bu şekilde katlı kesim yapmamız gerekiyor. Bunun nedeni kat payının dikiş esnasında bize rahatlık sağlaması. Kalıbımızı çıkardık, dikiş paylarımızı verdik, temizliğimizi yaptık. Artık kalıbımız kesime hazır hale geldi. Başta da söylediğim gibi bu kalıbımızı hem seri üretim için hem de haute couture çalışmalarınız için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben elimden geldiğince en anlaşılır biçimde anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Yine de anlaşılmayan bir nokta olduysa, sormak istediğiniz sorularınız varsa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Videoların devamı için takipte kalmanız yeterli olacaktır. Buralara kadar geldiyseniz, bizi buralara kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, huzur dolu günler diliyorum. Kocaman öpüyorum.